Dünya büyük bir olasılıkla uzayda meydana gelen dev bir patlamadan birkaç milyar yıl sonra oluştu. En ağır maddeler içe doğru çökerek çekirdeği, yani dünyanın hala çok sıcak olan merkezini, daha düşük yoğunluktaki maddeler ise çekirdeğin çevresindeki katmanları oluşturdu. Yüzeydeki ergimiş maddelerin yeterince soğuması sonucunda katı kabuk meydana geldi. Bugün dünyanın yüzeyi katı ve kararlı gibi görünüyorsa da değişimler sürüyor. Yeryüzü sürekli bir biçimde değişime uğruyor. Bu değişim çok yavaş olduğundan ancak özel bilimsel yöntemlerle saptanabiliyor. Yeryüzünde milyarlarca yıldır süregelen bu değişimler oluşurken insanoğlunun bedelini çok acı bir biçimde ödemek zorunda kaldığı doğa olayları meydana geliyor. Depremler. Önce köpekler uyandı. Panik içinde haykırarak duyurdular yerkürenin dibinden gelen esrarengiz uğultuyu. Derken uğultu yükseldi ve toprak derin bir uykudan aniden uyandırılmış gibi öfkeli ışıklar saçarak sarsıldı gürültüyle. Yeryüzü çatladı. 17 Ağustos 1999 Salı gününün ilk saatlerinde 4 Hiroşima şiddetinde bir depremle 45 saniye sallandı Türkiye. 45 saat kadar uzundu süre. Birkaç saniye içinde 10 binlerce can kör bir karanlığın içinde ve dev kolonların altında sıkışıp kaldı. Çaresizlik, doğdukları şehir, yaşadıkları ev betondan yorgan gibi üzerlerindeydi şimdi. Ezilmiş oyuncakların sesi yankılanıyordu gecede. Dışarıda ne yaşandığını bilmeden seslerini duyurmaya çalıştılar. Kah yorgun bir inilti, kah umutsuz taş darbeleri, kah canhıraş çığlıklar. 25 milyon insan, Türkiye ekonomisinin %60'ı. Deprem acı yüzünü bu kez herkese hissettirdi. Büyük acılarla öğrendik depremi. Hazırlıklı olmalı, yeniden bu acıları yaşamamalıydık. Herkesin yapacağı mutlaka bir şeyler vardı diyerek başladık. Önce yerelde derneklerimizi, ardından aynı amaç, etik değerler ve düşünceye sahip 5 dernek,
Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu'nu kurduk. Amacımız, ulusal ve uluslararası düzeyde deprem, sel, yangın, orman yangını, dağ, çevre, ulaşım ve benzeri kaza ve afet gerçeklerinden yola çıkarak refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, il ve ilçe düzeyinde kurulmuş gönüllü arama ve kurtarma derneklerini bünyesinde birlikte çalışacak ekipler oluşturarak afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmektir. 5 dernek ve yaklaşık 75 kişiyle yola çıkan federasyonumuz, 320 asil, onlarca gönüllü üyesi ve 180 kişilik operasyonel ekibi ile her geçen gün biraz daha büyümekte. Bütün bu gelişimin ve sağlıklı bir eğitimin altyapısının olması, başarılı operasyonlar, Türkiye'de tek olan Yalova ilinde bulunan AKDF Eğitim, Tatbikat ve Koordinasyon Merkezi sayesindedir. Şu anda 6 dernek, Yalova K77, Edirne EDAK, Aydın Umut, Gönen Göndak, Alanya DAT, Uşak Uşakder. Aynı amaç doğrultusunda birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin bütün illerinde örgütlenmek. Eğitimlere başladık. Öğrendikçe öğrettik. Eğitmenlerimizi yetiştirdik. Şimdi gerek operasyonel ekiplerin eğitimi, gerekse de bilinçlendirme eğitimleri olmak üzere 2 aşamalı olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Afet öncesi hazırlık, afetlerle mücadele etmenin en etkin unsuru. Bir yandan operasyon yapacak ekiplerimizi yetiştiriyoruz, bir yandan da afet öncesi bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Öğrenciler başta olmak üzere yetişkinlere de afet öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Eğitim söz konusu olunca bir merkeze ihtiyacımız vardı. Yalova'da Türkiye'de bir benzeri olmayan, hiçbir sivil toplum örgütünün sahip olmadığı bir eğitim merkezine sahibiz. Prefabrike konutlardan oluşan merkezimizde eğitim salonu, deprem simülatörü, depolar, eğitim kulesi, yatay egzersiz parkuru, enkaz tatbikat alanları mevcuttur. Eğitimlerimizi mutlaka uygulamalı olarak sürekli tatbikatlar ile destekliyoruz. Kulemizde ip tekniklerini kullanarak sedye ile yaralı transferi, yüksek binalarda mahsur kalanları kurtarma, kulemiz içinde bulunan kuyudan kurtarma eğitimlerinin yanı sıra tırmanma duvarımızda kondisyon çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Deprem ile ilgili tatbikatlarımızı mümkün olduğunca gerçek bina enkazlarında ve 24 saat esasına dayalı olarak yapmaya çalışıyoruz. Yıkım kararı alınmış binaları bizim gözetimimizde yıktırarak tatbikatlarımızı bu binalarda yapıyor. Tatbikatlarımızda mankenler kullandığımız gibi makyaj ile
kazazede süsü vererek gerçek kişileri de kullanıyoruz. Can dostumuz arama köpekleri, tatbikatlarımızın vazgeçilmezi. Tatbikatlarımıza UMKE, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri de katılıyor ve birlikte çalışıyoruz. Uluslararası deneyim, insanımızın yardımsever yanını göstermek ve yabancı ülke ekiplerini tanımak için uluslararası tatbikatlar da düzenliyoruz. Biri Türkiye Edirne'de, diğeri Yunanistan Volos'ta, 2 tatbikatı gerçek enkazlarda ve yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. Her yıl mutlaka federasyonumuza bağlı bir ilde tüm ekiplerimizin katılımı ile bir tatbikat düzenliyor. Bu sayede illerimizi tanıyor, gerektiğinde müdahale ve koruma yöntemlerini belirliyoruz. Tatbikat sonrası mutlaka değerlendirme toplantıları yapıyor ve çalışmaları raporluyoruz. Operasyonlarımız, eğitimlerimizde ve tatbikatlarımızda olduğu gibi sadece depreme yönelik değil. Doğada kaybolma vakaları, seller, suda boğulmalar. Sadece insan hayatı da değil, tüm canlılar bizim için önemli. Ekiplerimiz deprem dışında bulundukları illerin ihtiyaç ve taleplerine göre trafik kazalarına müdahale ediyor, suda kurtarma çalışmalarına katılıyor, yangınlarda itfaiye teşkilatlarına destek oluyor. Operasyonlarımıza gelince onlarca trafik kazası, doğada kaybolma vakaları, sellerde kurtarma çalışmaları, kendiliğinden yıkılan binalar, Konya Zümrüt Apartmanı, AKDF 36 kişilik bir ekiple 5 gün boyunca kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Depremler, Bingöl ve son olarak Van. 23 Ekim 2011, şiddet 7.2, yıkılan onlarca bina ve kaybettiğimiz insanlarımız. İlk haber alımından sonra depremin etkisini öğrenip bütün derneklerimize hazır olun talimatı geçtik. Ekiplerimiz hazırlanırken AFAD ile irtibat kurup hazırlıklarımızı tamamladığımızı bildirdik. AKDF 41 kişilik bir ekiple AFAD tarafından organize edilen uçak ile Van'a, oradan da Erciş'e geçti. Sabah saat 9.30 enkazda çalışmalara başlamıştık. İlk enkazımız Kur'an kursu binasıydı. Bir canlı, bir eks çıkardık. Başka kimsenin olmadığı teyidiyle yeni görev istedik. Yeni görev yeri Erciş'in en büyük enkazı, 7 katlı 24 daireli dağ apartmanıydı. Enkaza vardığımızda görüntü hiç de iç açıcı değildi. Tamamen yerle bir olan binada jandarma arama kurtarma ekipleri ve madenciler çalışıyorlardı. Derhal onlarla birlikte çalışmalara başladık. Aralıksız vardiya sistemiyle 4 gün 4 gece çalışarak jandarma arama kurtarma, madenciler ve AKDF ortak çalışma sonucu enkazdan 3 canlı ve 34 eks çıkararak çalışmalarımızı tamamladık. Komuta kontrol merkezinin onayı ile bölgeden ayrıldık. Arkamızda çalışmalar tamamlanmış enkazlar, içimizde kaybettiğimiz insanımızın acısı, canlı olarak kurtardıklarımızın buruk mutluluğu. 9 Kasım 2011, Van yeniden 5.6 ile sallandı ve maalesef yine yıkım oldu. Yıkılan bina sayısının az olması,
bölgede arama kurtarma ekiplerinin bulunmasını göz önüne alarak bu defa AKDF olarak bir arama köpeği ve 2 kişilik bir ekibi bana gönderdik. Artık siyah beyaz görüntüler geçmişte kaldı. Yeterli donanıma ve tecrübeye sahip ekiplerimiz afet meydana geldiği an ilk haber alımından itibaren en kısa sürede hazırlanarak afet bölgesine giderek kurtarma çalışmalarına katılıyor. Şimdi hedef sizlerin de maddi ve manevi desteğiyle tüm yurtta örgütlenmek, afet zararlarını ve acılarını en aza indirmektir. Sesimize ses verin. Afet zararlarını hep birlikte azaltalım.